Türkiye'de yaşayan Çerkeslere veya Kafkasyalı Türklere buraya gelmelerini tavsiye ediyor musun? Yok, gelmezler. Abla bardağını 200 rubleye veriyor. Alalım bakalım. Herkese merhabalar. Saygılar, sevgiler arkadaşlar Maykop'tan. Bugün çok güzel bir yolculuğa çıkartıyorum sizi. Adige Cumhuriyeti'nin başkentinden Çerkezya Özerk Cumhuriyeti'nin, Karaçay Çerkezya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Çerkezk'e yolculuğumuz başlıyor. Spasiba. Tamam. Evet arkadaşlar. Geldim, burası tren istasyonu. Şurası da otobüs terminali. Saat 8.30'da otobüsüm kalkacak Çerkezk için. Maykop'tayız şu an. Maykop Adige Cumhuriyeti'nin başkenti. Birçoğunuzun bildiği üzere. Ve bugün 1 Eylül 2024. Yani kapalı bir hava var. Ama yine de güzel. Здравствуйте. Şimdi otobüse geçeceğim. Maykop'a yolunuz düşerse arkadaşlar, tabi bu tren istasyonunu kullanabilirsiniz. Ya da bu otobüs terminalini kullanabilirsiniz. Arkamdaki. Her ikisiyle birçok şehre ulaşım sağlanıyor ama mesela tren istasyonu, işte yataklı trenler falan kalkmıyor buradan. Daha çok elektrika dedikleri böyle oturma düzenli trenler kalkıyor. O da yakın şehirlere trenler var. İşte Armavir gibi, işte Tuapse gibi falan buralara gidilebiliyor. Fakat otobüsle hani Moskova'ya kadar gidebilirsiniz. Ya da tabi buradan işte başka yerlere gitmek istiyorsanız da Krasnodar'a, oradan da yine ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Bu arada Maykop'un geçen videoda bahsetmiştim. Havası gerçekten çok iyi. Şu an mesela çok fresh bir hava var. Ve herhalde şöyle de bir bilgi gördüm. Dünyada yani kişi başı yeşil alanın en çok düştüğü yerlerden bir tanesi de Maykop'muş. Geçeceğiz. Kontrolden geçeceğim şimdi. Bakalım. Можно? Abi geliyor. Burası Maykop otobüs terminalinin içi. Şurası da buradan ulaşabileceğiniz, otobüsle gidebileceğiniz yerlerin şeması. Şuradan da ileriden koridorun sonundan bilet alınabiliyor. Şuradan geçtim kontrolden. Şimdi de otobüse gideceğim. Otobüs terminalinin iç tarafının görüntüsü de böyle. Birazdan otobüsümüz şuraya yanaşacak ya da minibüs şu Mercedeslerden olabilir. Buraya yanaşacak ve buradan biletlerimiz kontrol edilip yolculuğumuza başlayacağız inşallah. Ne kadar eski bir minibüs. Hala bu minibüsleri de kullanıyorlar bu arada. Tabi bu daha yakın mesafelere gidiyor. Belarechensk ve Hanskaya var Maykop yakınlarında. Buraya giden otobüs bu. Benim minibüsüm, yani herhalde şu Sprinter gibi bir araç olacak. 8.32'de kalkacak. Çerkezk için yolculuğumuz başlayacak. İşte bununla gideceğiz arkadaşlar. Minibüsümüz geldi. 8.32'de Çerkezk için yola çıkıyoruz.
Evet, ilk durağımızda durduk arkadaşlar. Labinsk diye bir yerdeyiz. Yani normalde 4 saatlik bir yol ama bu işte durarak gittiği için yaklaşık 7 saatte Çerkezk'te olacağız. İlk molamızı verdik. Böyle bir atmosfer var. Neyse, şimdilik yolculuk güzel başladı. Evet arkadaşlar, yolun yarısına geldik sayılır. Tabi ufak bir Mercedes Sprinter'la gidiyoruz. Tam bir uzun yol otobüsü konforu olmasa da geldik. 7 saat 8 saatlik bir yolculuk. Ama biz hemen yarısını bitirdik. Burada da şöyle bir camiye denk geldik. Ve inanın en güzel manzaraları geçerek harika bir yolculuk yaparak Karaçay-Çerkesya Oblast'ında, Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nde ilerliyoruz. Şu an Zelençuskaya diye bir şehrin yakınındayız. Şuralar Kafkas Dağları. Tabi yolda birçok mola vererek gidiyoruz. Bakın şurada Krasnodar yazıyor. Şurası da Karaçayevsk, Stavropol. Yani bir şema var yine. Burası da ufak bir Pregoradnaya diye bir yerdeyiz ve oranın durağı. Arkadaşlar, şimdi burada çok saygıdeğer bir büyüğümüzle karşılaştık. Aslında aynı minibüste seyahat ediyoruz. İlk olarak kendinizi tanıtır mısınız? Ben aslan Türkiye'liyim. Türkiye'de doğdum. Ama dedelerimiz Maykop'un Ulape diye bir köyde doğdu. Büyük babam orada doğdu. Biz Türkiye'de doğduk. Çok güzel. O zaman bir şey sormak istiyorum. Tabii. Türkiye'deki yaşam mı daha iyi, güzel, yoksa Rusya'daki bu işte Maykop'taki, Çerkesya'daki yaşam? Türkiye'deki yaşam daha güzel. Öyle mi? Evet. Şimdi baktığın zaman dünyanın en ileri ülkelerinden Rusya çok zengin bir ülkedir. Doğru. Olmayanı yok. Her şey var. Benzini var, demiri var, altını var, şeyi var. Ama geriye baktığın zaman en fakir ülkedir yani. Ben Türkiye'de her zaman söylüyorum, parlamentoda da söyledim. Bizim Amerika ile ilişkimiz olmaması lazım. Amerika nerede? Rusya burada. Rusya komşumuz. Doğru. Her yakın, her şeyde, ekonomik, bunda ticaret, alışveriş, hepsi Rusya ile olması lazım. İnşallah buradaki vatandaşların refah, huzur için yaşamasını dilerim. Yani teşekkür ederim bu fırsatı bize verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ çok olun, teşekkür güzel. ederim. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. Başka sorun varsa alayım yani. Türkiye'de yaşayan Çerkeslere veya Kafkasyalı Türklere buraya gelmelerini tavsiye ediyor musun? Yok, gelmezler. Gelmesinler. Gelmez. Ha, buraya gelmek için gezmeye gelinir. Ama bazı mesela Türkiye'de, Suriye'de, Ürdün'de, Amerika'da gidelim Kafkasya'ya, gidelim. Misafir olarak gelirsen çok güzel misafir ediyorlar, gezdiriyorlar, yediriyorlar. Ama temelli geldim derse 2 gün misafir eder, 3. gün kapıyı gösterir. Buraları, Selçuk buraları güzel. Evet. Adige'nin başkentinden Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti başkentine geldik. Şimdi otogara indim. 7 saatlik bir yolculuktan sonra ve hemen otelime geçeceğim. Ardından da şehri gezmeye devam edeceğiz. Burası Çerkesk otobüs garı. Şu ileride de tren garı var. Evet arkadaşlar, yaklaşık 7 saatlik bir yolculuktan sonrasında
Çerkezk'e vardık. Hemen otogarın kenarında biraz soluklanayım dedim. Şu gördüğünüz mavi yer otobüs terminali. Buradan bütün çevre illere ve önemli turistik yerlere otobüs bulabilirsiniz. Şurası da tren istasyonu. Bu ya buraya ya da oraya varıyorsunuz zaten. Şimdi ben de her zaman gibi taksimi çağıracağım, otele geçeceğim. Otelden sonra bugün ilk gün, yani ilk günün geliş günümüz biliyorsunuz. Burayla ilgili temel gezilecek bazı yerleri göstereceğim ve tabii ki önemli bilgiler vereceğim size. Bu Yandex taksi uygulamasıyla taksiyi çağırıyorum. Bu arada bu Yandex taksi de, yani neredeyse her videoda bahsediyorum bu Yandex taksiden. Kendileri benim kadar reklam yapmıyor ama kullanışlı bu uygulama ve de ucuz. Yani 125 lira şimdi 2,5 kilometrelik bir yol 125 ruble, yani 40 lira falan yapıyor. Taksimi bekliyorum. Taksi geldi, beni arıyor. Здравствуйте. Можно открывать его? Evet, taksimiz geldi. Otele gidiyoruz. Kamera. Sinimayo dila YouTube. Arkadaşlar, otelime geldim. Yani odanın içerisi falan güzel. Fena değil ama tabi bu şehirde pek fazla, yani eğer bütçeyi düşünüyorsanız çok fazla otel seçeneği yok oluyor o zaman. Şöyle ufaktan bir göstereyim size odamı. Dolap var gördüğünüz gibi, televizyon var. Lavabomuz, banyomuz da böyle. Standart. Buraya 5 gece için 11 ruble ödedim. Yani Türk lirasıyla ya da dolar söyleyeyim, dolarla yaklaşık bir 100-105 dolar gibi bir şey yapıyor. Fena değil. Ama şöyle bir şey söylediler, yani çok da profesyonel değil. İkinci yatağa dokunmazsan seviniriz gibisinden hatta yazı bırakmışlar. Sadece bunda yat diyorlar. Peki dedik. Evet. Böyle. Şimdi hemen dışarı çıkalım. Gezilecek birkaç yeri göstereyim size. Tabii yemek yiyelim. Sabahtan beri yemek yemedik. Otelimin içi de böyle arkadaşlar. Bir aile oteli. Yani benim odam şurası. Şöyle odalar var. Hostel gibi biraz bazı odalar. Ortak kullanım. Ama benimkisi tek, sadece benim için. Evet arkadaşlar, otelimizin bulunduğu sokak ve otelimizde dışarıdan bu şekilde. Karaçay, Çerkesya Cumhuriyeti'ndeyiz. Здравствуйте. Güzel bir şeyler buldum galiba. Dur bakalım ne var buralarda. Yerel bir şeyler yiyelim, bir karnımızı doyuralım. С картошкой. Понятно. Можно жареных için один тоже. И салат есть что-нибудь? Салат. Все helal да? Вот это. Sezar тогда одну, пожалуйста. Evet, bir Sezar salata söyledim ve Kiev usulü bir köfte söyledim. Köftemsi bir şey. Ve buraya özgün bir tek hıçın varmış, kızarmış pişi şinaslı hıçın söyledim. Gelecekler. Bu işte Karaçay usulü hıçın. Bu da Kievski katlet mi, köfte. Bakalım, daha hesabı bilmiyorum. Bu hıçın arkadaşlar böyle etli, güzel, lezzetli bir şey.
Mekanımız da böyleydi. Arkadaşlar gelir gelmez tabii hemen şehrin en önemli mimari ve kültürel yapısı olan camiyi ziyaret etmek istedim. Burası Karaçay, Çerkesya Cumhuriyeti'nin başkenti Çerkes'teki İmam-ı Azam Ebu Hanife Camii Şerifi. Cami Çerkesk Merkez Camii olarak da geçiyor. Ve Kuzey Kafkasya'nın da en büyük camilerinden bir tanesi burası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz caminin minareleri 34 metre yüksekliğinde ve iç mekanı tam 1500 kişi alıyor sevgili arkadaşlar. Tabi dışarıda da en az bir o kadar Müslümanı ağırlayacaktır diye düşünüyorum. Caminin içerisinde size şöyle kısaca bir göstermek istedim. Çok güzel. Evet, Karaçaylı Türk kardeşlerimiz ve Çerkes kardeşlerimiz burada ibadet ediyorlar Çerkesk'te. Hemen caminin yanında da medrese var. Burada medrese yazıyor arkadaşlar. Kur'an kursu yani. Okul. Evet, şimdi birazcık yürüyeyim. Cami bu şekilde. Camiyi gördüğünüz gibi ziyaret ettik. Şimdi sizleri birkaç daha görülecek yerleri göstermeden evvel şehirle ilgili artık birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Burada arkadaşlar müftülük binası. Çerkes kentinin. Söylediğim gibi Çerkes kentini size anlatmaya şu şekilde başlayayım. Çerkes kelime olarak Çerkeslerin şehri demek. Ve Karaçay Çerkesya Özerk Cumhuriyeti'nin de başkenti. Fakat benim gelip ilk gördüğüm izlenim Çerkes kentinde neredeyse konuştuğum herkes Karaçay. Yani bölgeyle ilgili ilk olarak şu bilgileri vereyim size. Burada yaşayan ana etnik gruplar Ruslar, Karaçay Türkleri ve Çerkezler. Dolayısıyla bu hepsinin dilleri de konuşuluyor. Hatta 5 resmi dil konuşuluyor burada. Çok dilli şehir olarak da geçiyor. Çerkesk, Rusça, Karaçayca, Çerkezce, Abazca ve Nogayca resmi olarak burada konuşulan diller. Yakınlarında tabii birçok güzel gezilecek yer var. Bunlardan bir tanesi Dombay, bir tanesi yine başka bir şehir olan Karaçayevsk ve Arhız köyü var. Bu köylerin hepsini gezmeyi planlıyorum. Ve tabi eğer bir bağlantı kurabilirsem, yani beni oralara götürebilecek, misafir edebilecek birilerini bulursam da bir Karaçay köyü ve bir Çerkes köyünü ziyaret etmek istiyorum. Burası bu anlamda, yani kültürel dinamizm anlamında gerçekten muhteşem bir yer. Haliyle görülecek, yapılacak çok şey var. Bunları yapacağız. Tabi bugün biliyorsunuz ilk günümüz, uzun yoldan geldik. Şeyi söyleyeyim şimdi, Maykop'tan buraya otobüsle geldim biliyorsunuz. Yani minibüsle. Otobüs bileti olarak aldık bunu. Tutu.ru'dan aldım arkadaşlar bu otobüs biletini. Ve otelimi de yine aynı şekilde Tutu.ru'dan yaptım. Eğer Rusya içerisinde otobüs, tren, işte otel, şu an zaten booking falan çalışmadığı için en iyi seçenek bu. Yine Hotellook var bu şekilde. Onların da linklerini aşağıya bırakıyorum. Oradan isterseniz kontrol edebilirsiniz. Maykop'tan Çerkesk'e otobüs bileti 1065 ruble. Yani Türk lirasıyla 350 lira, 360 lira gibi bir rakam yapıyor. 11 dolar diyebiliriz. Bu yürümüş olduğum cadde ise arkadaşlar Lenin Caddesi. Çerkes kentinin ana merkez caddesi.
Biraz hızlanmak için otobüse bindim. Otobüs bileti bu arada 22 ruble. Yani bayağı ucuz. Yanılmıyorsam Maykop'ta 35, Krasnodar'da 45, St. Petersburg'da 65, burada 22 ruble. Evet arkadaşlar, kaldığım yerden şehirle ilgili bilgileri vermeye devam ediyorum. Çerkes sokaklarında söylediğim gibi 5 farklı dil konuşuluyor. Birinci dil Rusça, ikinci dil Karaçayca, Çerkesce, Abazaca ve Nogayca konuşuluyor. Nüfusun %40'ı Rus, %30'u Karaçay Türklerinden oluşuyor ve %20'lik kısmı da Çerkezlerden oluşuyor. Geri kalan %10'luk kısımsa daha birçok farklı etnik kökenlerden oluşuyor burada. Şehrin en önemli mimari yapısı az önce görmüş olduğumuz Çerkes Merkez Camii'ydi. Ve tabi buradan şehirle ilgili aslında yine önemli konulardan bir tanesi de mesela enteresan bir çay kültürü var burada. Çerkes'te çay içme ritüeli oldukça önemli. Geleneksel Karaçay çayı özel bir demlik olan koban içinde hazırlanıyor ve misafirlere ikram ediliyor ve ben de bunu deneyeceğim yüksek ihtimalle. Çerkes'in tüm görülecek yerlerini aslında yarınki, yani bir sonraki videoda göstermek istiyorum. Bugün işte buraya geldik, gelişimizin ilk günü ve ilk anları, şehirle ilgili ilk izlenimler, bunlarla ilgili bir bölüm olacak bu. Çerkes'in bulunduğu bölge antik çağlardan itibaren yerleşim merkezi olmuştur. Yani yapılan kazılara göre milattan önce 8000 yılına ait kalıntılar bile bulunduğu söyleniyor. Yani Koban kültürü olarak geçiyor bu. Koban kültürüne ait kalıntıların bulunduğu söyleniyor burada. Sizlere biraz da Çerkes'in tarihiyle ilgili, daha doğrusu Karaçay Çerkesya Cumhuriyeti'nin de tabii haliyle tarihiyle ilgili birkaç bilgi aktarmak istiyorum. 8 ve 13. yüzyıllar arasında bölge Alanya Krallığı'nın bir parçasıydı. Alanya Krallığı Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devletlerinden biriydi. Bu dönemden kalma kilise kalıntıları hala bölgede mevcut ve onları da ziyaret edeceğiz inşallah. 13. ve 15. yüzyıllar arasında bölge Altınorda Devleti'nin kontrolündeydi. Bu dönemde bölgeye gelen İbni Batuta seyahatnamesinde yerel Çerkes prenslerinin misafirperverliğinden övgüyle bahsetmiştir. 16. yüzyıldan itibaren bölge Osmanlı nüfusu altına girdi. Ancak tam bir hakimiyet kurulamadı burada. Osmanlı döneminde bölgeden getirilen Çerkes atlıları imparatorluğun en seçkin süvari birliklerini oluşturuyorlardı ve bunlar da Karaçay Çerkesya bölgesinden getirilmişlerdi o dönemde. Bugünkü son durağımız şehrin Çerkes'in tiyatro binası. Oraya götüreceğim sizi. Şehrin tam merkezi olarak söyleyebiliriz. Ardından bugün için vedalaşacağız, fakat yarın ve daha sonrasında çok daha güzel bölümlerle sizlerle birlikteyim. Şuradan şöyle bir meyve alayım. 200 ruble. 200 rubleymiş bardağı. Abla bardağını 200 rubleye veriyor. Alalım bakalım. Evet arkadaşlar, bu ahududu, malina diye geçiyor burada. Şu bardak 200 ruble, 70 lira. Tabi buralarda çok lezzetli oluyor bu. Birazcık bundan canım istediği işin aslı. Akşam oldu yavaş yavaş ve söylediğim noktaya geldik. Şu tarafta tiyatro binası var. Bu tarafta da yine park var. İşte burası tiyatro. Lenina Caddesi. Ve bir de videonun başında ben 1 Eylül dedim. Bugün aslında 31 Ağustos sevgili arkadaşlar. Karıştık vallahi iyice. Yazın son günü. Güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Kafkasya'nın iki kadim şehri arasında
yolculuk ettim. Bugün Maykop'tan, Adige Cumhuriyeti'nin başkentinden Karaçay-Çerkesya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Çerkezk'e geldim. Burası da sevgili arkadaşlar Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nin yönetildiği yer. Yani hükümet binası diyebiliriz. Hemen arka tarafında da. Bu tarafta da Lenin heykeli var. Yarın bu kaldığımız noktadan devam edeceğiz Karaçay-Çerkesya'yı ve Çerkezk'i keşfetmeye. Evet arkadaşlar, artık akşam oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çerkesya'dan hepinize iyi akşamlar.